Uluslararası Uzay İstasyonu. Yüzeyindeki sıcaklık 120 dereceye kadar yükseliyor. İstasyonun içindeki sıcaklık ve nem kontrol sistemi insan yaşamı için doğru sıcaklığı koruyor. Eğer bu sistem arızalanırsa burada görev yapan astronotlar kelimenin tam anlamıyla pişerek can verecekler. Az önce bir bilgisayar korsanı sistem yazılımına erişti ve kontrolü ele geçirdi. 13 NASA bilgisayarına başarılı bir şekilde erişim sağladı. Ve sadece NASA'ya değil Pentagon'a da sızdı. Bu şimdiye kadarki en büyük hackerlık vakasıydı. Milyonlarca insanı etkileyen Amerika tarihindeki en büyük veri ihlali. Üstelik bunu yapan ne düşman bir devletti ne de profesyonel bir hacker grubu. Sadece yatak odasında oturan 15 yaşında bir çocuktu. Ama asıl inanılmaz olan yakalandıktan sonra başına gelenlerdi. 1989. Güney Florida'da sakin bir mahalledeyiz. Bu Jonathan James, henüz 6 yaşında. Yaşıtları dışarıda saklambaç oynarken o evin bir köşesinde bilgisayara adeta yapışmış durumda. Babası bir bilgisayar programcısı ve oğlunun bu takıntısını engellemek için bilgisayara ebeveyn koruması kuruyor. Fakat Jonathan daha o yaşta bu yazılımsal engelleri çocuk oyuncağı gibi aşmayı başarıyor. Ergenlik yıllarındaki bu merakı tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Geceleri uyumak yerine C programlama dili ve Unix işletim sistemi üzerine kalın kitaplar okuyor, kaynak kodlarını ezberliyor. Bir öğleden sonra evdeki bilgisayardan Windows'u tamamen siliyor ve yerine Linux kuruyor. Bunu ondan kimse istememişti ve kimse onu durduramamıştı. Ekran başında geçirdiği saatler evde sürekli tartışmalara yol açıyordu. Sonunda ailesi dayanamayıp bilgisayarına el koyduğunda ise Jonathan hiç beklenmedik bir şey yapacaktı. Evden kaçıp ailesine bilgisayarımı geri alana kadar bu eve dönmeyeceğim diyerek res çekecekti. Fakat çok yakında onu bilgisayarlardan uzak tutmaya çalışacak olanlar ailesi değil Amerika Birleşik Devletleri hükümeti olacaktı. 15 yaşındaki Jonathan artık yalnızca meraklı bir ergen değildi. Tam teşekküllü bir hacker'a dönüşmüştü ve döneminin en gençlerinden biriydi. İnternette comrade yani yoldaş takma adıyla tanınıyordu. Jonathan sistemlere zarar vermekten çok onları alt etmekten zevk alıyordu. Onun için bu bir güç ve kontrol meselesiydi. Sistem ne kadar zorsa Jonathan'ı o kadar içine çekiyordu. İçeri giriyor, sistemin aslında o kadar da güvenli olmadığını kanıtlıyor ve ardından yoluna devam ediyordu. Veri çalmıyor, dosya silmiyor veya virüs yaymıyordu. Hatta bazen tam tersini yapıyor, sistem yöneticilerine ulaşıp bulduğu güvenlik açıklarını gösteriyor ve bunların nasıl kapatılabileceğini anlatıyordu. Fakat 1999 yazında her şey değişmişti. Jonathan yeni ve çok daha büyük bir meydan okuma arıyordu. Bu yüzden NASA'nın Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ni hedef aldı. Toplam 13 NASA bilgisayarına erişti ve bu kez yalnızca içeride dolaşmakla yetinmedi. 1.7 milyon dolar değer biçilen özel bir yazılımının kaynak kodunu indirdi. Bu yazılım Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaşam alanındaki sıcaklık ve nemin kontrolünü destekleyen sistemlerde kullanılıyordu. NASA'nın açıklamasına göre Jonathan uzaydaki astronotların yaşamını destekleyen kritik bir yazılıma ulaşmıştı. Jonathan daha sonra verdiği bir röportajda şunları söyleyecekti. Kodun kendisi berbattı. Kesinlikle iddia ettikleri gibi 1.7 milyon dolar değerinde değildi. Kaynak kodunu indirmemin tek nedeni C programlama dilini öğreniyor olmamdı. Devlet tarafından yazılmış bir yazılım okumaktan daha iyi bir öğrenme yolu ne olabilirdi ki? Fakat Jonathan'a göre basit bir öğrenme deneyi olan bu saldırı NASA için büyük bir güvenlik ihlaliydi. Kurum olayı fark ettikten sonra etkilenen sistemleri 21 gün boyunca kapatmak zorunda kaldı. İnceleme ve onarım çalışmalarının maliyeti yaklaşık 40 bin doları bulmuştu. Ancak Jonathan durmayacaktı. Yaklaşık 2 ay sonra gözünü bu kez Pentagon'a çevirdi. Hedefi ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DTRA yani Savunma Tehditlerini Azaltma Merkezi'ydi. Bu kurum nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların oluşturduğu tehditleri analiz ediyordu. Jonathan kurumun Virginia'daki sunucularından birine erişti ve sisteme gizli bir arka kapı yerleştirdi. Ardından çalışanlara gidip gelen 3300'den fazla mesajı ele geçirdi. Ayrıca çok sayıda çalışanın kullanıcı adı ve şifresine ulaştı. Bunlar
Bunlardan en az 10'u askeri bilgisayarlara erişim sağlıyordu. Jonathan'a göre bütün bunlar yalnızca zararsız bir keşifti. Ancak hükümet aynı fikirde değildi. Ocak 2000'in erken bir sabahı Jonathan 16 yaşına yeni basmıştı. Annesi odasına girip onu uyandırdı ve kapıda FBI ajanlarının kendisi için beklediğini söyledi. Federal görevliler arama emriyle gelmişlerdi. Evde arama yaptıktan sonra Jonathan'ın 5 bilgisayarına, disklerine, elektronik cihazlarına ve hatta Star Trek kitabına bile el koydular. Jonathan sorgu sırasında yaptıklarını itiraf etti ve bir daha asla tekrarlanmayacağına dair söz verdi. Fakat aylar sonra hakkında resmi dava açıldığında hayatı geri dönülmez biçimde değişmeye başlamıştı. Jonathan James Amerika'da siber suç nedeniyle ceza alan ilk çocuk olmuştu. Eğer yetişkin olsaydı 10 yıl hapis cezası alabilirdi. Ancak hala reşit değildi. Bu yüzden Miami'deki Amerika Bölge Mahkemesi onu 7 ay ev hapsine mahkum etti ve 18 yaşına kadar denetimli serbestlik altına aldı. Eğlence amacıyla bilgisayar kullanması yasaklandı. Ayrıca NASA'ya ve Savunma Bakanlığı'na özür mektupları yazması gerekiyordu. Ancak daha sonra yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği anlamına geliyordu. Jonathan yeniden gözaltına alındı ve Alabama'daki federal bir ıslah evine gönderildi. Burada yaklaşık 6 ay tutuklu kaldı. Babasına göre cezaevi Jonathan'ı değiştirmişti. Bir zamanlar saatlerce bilgisayarın başından kalkmayan çocuk artık içine kapanmış ve hayata karşı isteksiz hale gelmişti. Jonathan geriye baktığında yaptıklarından pişmanlık duyuyordu. Eğlenceli bir meydan okuma olarak başladığı şey onu parmaklıkların ardına kadar götürmüştü. O günden sonra bilgisayar korsanlığını tamamen bırakmaya karar verdi. Ama herkes onun değiştiğine inanmıyordu ve birkaç yıl sonra geçmişi yüzünden çok ağır bir bedel ödeyecekti. Jonathan'ın hayatı artık yalnızca kendi geçmişiyle şekillenmeyecekti. Çünkü bu noktada hikayeye yeni bir isim dahil oluyor. Albert Gonzalez. Jonathan James ile ortak noktaları çoktu. O da 80'lerde doğmuş, kendi kendine eğitmiş bir hacker'dı. Henüz 14 yaşındayken NASA'ya sızmış ve FBI tarafından sorgulanmıştı. Ancak bu durum Gonzalez'i durdurmadı. Aksine daha da hırslandırdı. İnternette Subnazi takma adını kullanan Gonzalez, 2003 yılında sahte kartlarla ATM'den para çekerken yakalandı. Hapse girmemek için gizli servisiyle muhbirlik anlaşması yaptı. Fakat devletten aldığı maaşı az bulunca en iyi bildiği işe geri döndü ve zengin ol ya da denerken öl adını verdiği devasa bir siber vurgun planı kurdu. Gonzalez'in ekibinde Christopher Scott ve JJ Takma isimli bir hacker daha vardı. Kimliği hiçbir zaman açıklanmayan bu kişinin kullandığı JJ harfleri yıllar sonra Jonathan James'in hayatını alt üst edecekti. Bu ekip arabalarıyla şirketlerin yakınlarına park edip yüksek kazançlı Wi-Fi antenleriyle ağlara sızıyor, müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyalayan yazılımlar yüklüyorlardı. 3 yıl boyunca Office Max, Barnes & Noble ve Forever 21 gibi dev markaları soyduktan sonra Amerika tarihindeki en büyük veri ihlallerinden birine imza attılar. TJX şirketinden tam 96 milyon müşterinin kart bilgilerini çaldılar. Toplam zarar 400 milyon dolardı. Gizli servis olayı soruştururken skandal bir gerçeği fark etti. Soruşturma derinleştikçe olayın merkezindeki ismin yıllardır kendi muhbirleri olarak çalışan Albert Gonzalez olduğu ortaya çıktı. Takvimler Mayıs 2008'i gösterdiğinde Jonathan James 24 yaşındaydı. Yıllar önce bilgisayar korsanlığını bırakmıştı. Bir işte çalışmıyor, üniversiteye gitmiyordu. 6 yıl önce annesini meme kanserinden kaybetmişti. Annesinin ölümünden sonra depresyona girmiş ve içine kapanık bir hayat sürüyordu. Ancak o gün kapısı hiç beklenmediği bir şekilde yeniden çalındı. Gelenler gizli servis ajanlarıydı. Ajanlar hacker grubundaki JJ Takma adının Jonathan James'e ait olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Jonathan James'in baş harfleri JJ kod adına çok uyuyordu. Üstelik geçmişte NASA ve Savunma Bakanlığı sistemlerine sızmış olması şüpheleri daha da güçlendiriyordu. Evini darmadağın edip eski eşyalarını incelediler. Jonathan şoktaydı. Bu devasa soygun
soygunla hiçbir alakası yoktu ve masum olduğuna yemin ediyordu. Fakat soruşturma ilerledikçe Jonathan, Albert Gonzalez'in yıllardır devlet adına muhbir olarak çalıştığını öğrendi. O andan itibaren Jonathan, adalet sisteminin bir günah keçisi aradığına ve geçmişteki şöhreti yüzünden en cazip hedefin kendisi olduğuna emindi. İnternette dolaşan ve adalet sisteminin kirli oyunlarını anlatan hayatta kalma rehberlerini okumuştu. İlk yakalandığı ıslah evi sürecini hatırladıkça panikliyor, masum olsa bile o hapishaneye tekrar dönmekten korkuyordu. Tüm kontrolünü kaybettiğini düşünen Jonathan, bu baskından sadece 2 hafta sonra 18 Mayıs 2008 günü evinde intihar etmiş halde bulundu. Ailesine bıraktığı intihar notunda sisteme olan inancını tamamen kaybettiğini şu sözlerle dile getirmişti: "Adalet sistemine artık hiçbir güvenim kalmadı. Belki bugün yaptığım şey ve geride bıraktığım bu mektup insanlara vermek istediğim mesajı daha güçlü bir şekilde ulaştırır. Kontrolü tamamen kaybettim ve onu geri almanın tek yolu bu. İşlemediğim bir suç yüzünden 20 yıl, 10 yıl, hatta 5 yıl bile hapis yatmak benim için kazanmak anlamına gelmiyor. Özgürlüğümü kaybetmektense özgür ölmeyi tercih ederim." Tüm gerçekler ise Jonathan'ın ölümünden sonra ortaya çıkmıştı. Mart 2010'da Albert Gonzalez 20 yıl, Christopher Scott ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jonathan James ise bu dosyayla ilgili hiçbir zaman yargılanmadı ve hakkında resmi bir suçlama yöneltilmedi. Jonathan James öldüğünde TJX soruşturmasıyla ilgili hiçbir suçtan hüküm giymemişti. O bir suç dehası değildi. Sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan olağanüstü yetenekli genç bir hacker'dı. Ancak geçmişindeki hatalar ve yeniden soruşturulma korkusu onu geri dönüş olmayan bir kararın eşiğine sürüklemişti. Belki de Jonathan James'in en büyük suçu geçmişinden hiçbir zaman kaçamamış olmasıydı. If someone told you that a 15-year-old kid managed to hack into NASA and the Department of Defense, what would you say to that? Anybody hearing that would say, that only happens in the movies. But the truth is, getting into the systems isn't the hard part. The hard part is actually learning what you're doing once you're in. What about the security of these high-level government systems? Was it actually difficult to get in? There was almost no security on those government computers. Most of them were totally wide open. I knew C and Unix inside out, so finding a way in was just a mental challenge for me. Why did you do it? Was it for the money? Or was there something else behind it? No, it was never about money. I just wanted to see how far I could push the limits. Getting in, looking around, and getting out without being noticed. To me, it was just a game. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Haftaya Cuma görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.